Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok fazla istek alan bir modelin yapımını paylaşacağım. Japon omuz modelli bir kazak. Kazağın ismi Nora kazak. Öncelikle kullandığım malzemeden bahsedeyim. İp olarak şöyle makara şeklinde satılan 100 gramında 700 metre olan bir ip kullandım. Bunu 3 katlı sararak bakın şöyle kullandım. Dolayısıyla 100 gramında 233 metre ip olmuş oldu. İpin kalınlığına uygun olarak da 3,5 ve 4 numara şişler kullandım. Lastiklerde 3,5 kullandım. Diğer düz olan kısımlarda 4 numara kullandım. Şimdi misinalı şiş kullanma konusunda ihtiyacınız nerede olacak? Gövdede olacak. Gövdeyi yuvarlak bir şekilde ördüm. 100 cm misinalı şişle. Ve yine kollarda olacak. Kolları da 40 cm misinalı şişle ördüm yuvarlak bir şekilde. Yani 3,5 ve 4 numara 100 cm ve 40 cm şişleriniz olursa misinalı şişleriniz kazağı örmeniz mümkün olacaktır. Şimdi Japon omuz model bakın şöyle arkasını göstereyim. Detayı zaten şu şekilde. Omuzun arkaya düşük bir şekilde durduğu bir model. Ben bu modeli örerken M beden ördüm. Öncelikle onu paylaşayım. Small'a da olabilecek bir boyutta. Small medium beden diyebilirim. Bu aynı model. Şöyle hazır bir kazaktan bakın faydalandım. Tamamen aynı model. Ölçülerde de bundan faydalandım. Small beden bu kazak. Siz de eğer farklı bedenler örecekseniz bu şekilde aynı model bir kazağınız varsa onun ölçülerinden faydalanabilirsiniz. Ne kadar ip kullandım ona da cevap vereyim. Bu small medium beden için 360 gram ip kullandım. Ama siz kullanacağınız ipin türüne farklı olarak miktarınız, ip miktarı değişebilir. Yine benzer kalınlıkta videonun içinde ilmek yoğunluğunu verdim. Ona uygun farklı marka, farklı tip ipler de kullanabilirsiniz. Ben önerebileceğim birkaç tane ip modelini açıklamalarda sizinle paylaşırım. İsterseniz onlarla örmeniz mümkün olabilir. Bu beden için ölçüleri de paylaşayım. Beden genişliği bakın şöyle hemen göğüs kol altından göğsün en geniş kısmından şurası 50 santimetre. Yani çapı düşünürsek 100 santimetre olmuş oluyor. Şu kol derinliği bakın şu omuz çizgisinden şuradan buraya kadar şu kol derinliği 20 santimetre. Arkada ise şu omuz çizgisinden kola kadar olan yine kol altına kadar olan kısım 17 santimetre. Bu üst göğüs çapı diyebileceğim şu iki kol arasındaki mesafede yaklaşık 40 santimetre. Siz bunları kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl hesapladığımı videonun içerisinde anlattım. Beden ve kol boyu kişiden kişiye değişebilecek şeyler. Ama ben kendi durumum için söylersem toplam şu omuz çizgisinden etek ucuna kadar olan boy 54 santimetre. Kol boyu ise kol altından lastik ucuna kadar olan kol boyu 44 santimetre. Evet, güzel bir kazak olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla istek vardı bu model için. Umarım herkesin işine yarar ve keyifle sizler de örmeyi istersiniz. O zaman birlikte yapılışına başlayalım. Evet, kazağa başlarken kullanacağım malzemeden bahsedeyim. Şimdi ben şöyle makara şeklinde satılan bir ip kullandım. Bu kalınlığı çok kalın olmayan ince bir ip. Bunu 3 kat halinde sardım ve o şekilde kullanacağım. Bu ipi nereden aldığım bilgisini açıklamalar kısmında paylaşırım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bakın 3 kat bir şekilde sardım bu ipi. Ve bu şekilde kullanacağım. Şimdi bu kalınlığıyla yaklaşık 100 gramında 235-240 metre gibi bir ip oldu. İp yoğunluğu da ilmek yoğunluğu da bakın şöyle bunu ölçmek için aynı iple farklı bir rengiyle daha önce yine çalışmıştım ve bir deneme örgüsü yapmıştım. Bu örgünün üzerinde bakın 10 santimetreden daha fazla olsun genişliği. Bunun üzerinde şöyle bir mezro ya da cetvelle tutup 10 santimetrede kaç tane ilmek olduğunu saydım. Bu benim ilmek yoğunluğum. Aynı şekilde şöyle 10 santimetre uzunlukta kaç sıra olduğunu da saydım. Bu da sıra yoğunluğu. Bu bilgiler çok önemli. Bunu yapmaktan lütfen kaçınmayın. Kullanacağınız iple ve şişle bu şekilde bir deneme örgüsü örün. Onu
Hafif suda bekletip bir 5-10 dakika sonra kurumaya bırakın. Kendi formunu alsın. Ondan sonra ilmek sayısını bulun ki alacağınız ölçüler nihayetinde elde edeceğiniz kazağın ölçüsü doğru olsun. Şimdi farklı ip tercihleri kullanacaksanız bu ip için benim bu ölçtüğüm değerler bakın şöyleydi. 10 santimetrede 22 tane ilmek buldum ben. Bu da 1 santimetre için 2,2 ilmek yapar. Aynı şekilde 10 santimetrede 30 sıra saydım. O da 1 santimetrede 3 sıra yapar. Şimdi farklı ipler kullanacaksanız bu değerlere yakın ipler kullanmanızı tavsiye ederim. Bu durumda aynı sayıyla örebilirsiniz. Aynı bedenleri elde edebilmek için daha kalın ya da daha ince ipler kullanırsanız daha küçük ya da daha büyük bedenlere ulaşabilirsiniz sonuçta. Ben farklı alternatif birkaç ip modeli de yazarım yine açıklamalara. Dilerseniz onlardan da faydalanabilirsiniz. Şiş olarak da 3,5 ve 4 numara misinalı şişler kullanacağım. Gövdede yani düz kısımlarda 4 numara, lastiklerde 3,5 numara kullanacağım. Şimdi misinalı şiş olması da önemli açıkçası. Çünkü gövdeyi ve kolları yuvarlak formda öreceğiz. Yani dikişsiz bir şekilde. Oralarda misinalı şişe ihtiyacımız olacak. 100 santimetre gövde için, 40 santimetrede kollar için misinalı şişlerle başlarsanız işiniz kolay olacaktır. Son olarak şunu da paylaşayım. Bakın ben şöyle aynı teknikle örülmüş hazır bir kazağı aldım. Bakın Japonomuz dediğimiz şey bu. Sadece arkada görünen şu yaka çizgisi. Önde herhangi bir çizgi yok. Bu şekilde bir kazaktan faydalandım. Şimdi bu kazak small beden. Ölçüleri buradan aldım ama ben small medium arası bir tık daha büyük bir kazak istediğim için sadece gövdeyi birkaç santim büyük yapacağım. Bir de bu omuz şu üst kısmı sırt genişliğini ya da şuradan göstereyim. Birkaç santim daha büyük yapacağım. Ama diğer bütün ölçülerde bu kazaktan faydalandım. Yeri geldikçe bu kazak üzerinde bu ölçmeleri yapacağız. Sizde varsa böyle bir kazağınız farklı bedenler için örecekseniz oradaki ölçülerden faydalanabilirsiniz. Evet, şimdi başlangıç için hesaplarımızı da yapıp başlayalım. Şimdi ilmek yoğunluğumuzu paylaşmıştım. 1 santimetreye 2,2 ilmeğe karşılık geliyordu. Şimdi ben beden genişliğini bu kazakta small beden için ölçtüm. 48 santimetre buldum. Yani şöyle hemen bakın kolun altından, bu kolun altından en geniş yerden göğsün buraya kadar ölçtüm şu genişliği. 48 santimetre buldum. Ben 50 santimetre yapacağım beden genişliğini. Bir tık daha geniş olsun istiyorum. Peki 50 santimetre istiyorsam ben şu genişliği kaç ilmek olmalı o kısım? Onu hesaplamak için ne yapıyorum? 50 ile bu 1 santimetrenin karşılık geldiği ilmek sayısını çarpıyorum. 50 çarpı 2,2 110 ilmek yapıyor. Yani bakın o 110 ilmek neresi? Hemen şu kol kesiminin altı şurası. Gövdenin genişliği şöyle şurası 110 ilmek olmalı. İlk bulduğum değer bu. Sonra arka yaka genişliği. Arka yaka şimdi bu kazağı Japon model, Japon omuz kazaklarda şöyle yapıyoruz. Önce onu da söyleyeyim. Arkadan başlıyoruz. Arka hemen şu yakanın altından. Şu kısımdan başlıyoruz. Sonra şu artışları, omuz artışlarını yaparak bu arkayı şekillendiriyoruz. Ardından aşağıya doğru örerek bu arka parçayı şu kol altlarındaki artışları da yapıp kol altı hizasına kadar örüyoruz ve bir kenara ayırıyoruz. Sonra önler için buralardan bakın bu şu artırma yaptığımız hattan her iki tarafta ilmekler çıkartıyoruz. Hem sağ ön için hem sol ön için ayrı ayrı. Bunları örüyoruz. Yaka için şekillendirmelerimizi yapıp arkasından tekrar bu kısımda ön parçayı da aşağıya kadar bakın buradan bu kolun altına kadar bu tarafta. Bu tarafta da yine buradan bu kolun altına kadar gelecek şekilde bu şekillendirmelerimizi yaparak bu kol altına kadar geliyoruz. Ondan sonra kol altında arkayla birleştirip bütün gövdeyi aşağıya doğru yuvarlak olarak birlikte örüyoruz. Şimdi yapımız bu şekilde çalışacak. Bunun için dediğim gibi şu arka enseden başlarken ben bu kazakta o uzunluğu ölçtüm. Bakın şurası şu dikişten diğer dikişe kadar olan kısmı ölçtüğümde yaklaşık bakın bana verdiği değer 18 santimetre.
Büyük bedenler için 19-20 de olabilir. Siz dediğim gibi kendi kazaklarınızdan da bu uzunluğu ölçebilirsiniz. Ben 18 santimetre alacağım. Peki bu 18 santimetre, yani şu kısım o. Kaç ilmeğe denk geliyor? Bunu bulmak için de 2.2 ile çarpıyorum. 39.6 buluyorum. Bunun da karşılığı yuvarlayarak 40 ilmek oluyor benim için. Bakın onu da yerleştiriyorum. Burası 40 ilmek ve biz örgüye buradan başlayacağız. Ölçmem gereken bir değer daha var. O da sırt genişliği. Yani şurası. Bunu da yine bu kazakta bakın şöyle, arkası burası kazağın. Şu omuz şekillendirmesi bittikten sonra şuradan bakın kol dikişi burası. Buradan başladığım şu sırtı devam ederek diğer taraftaki kol hizasına kadar ölçtüğümde burası da 38 santimetre çıktı small beden için. Ben 2 santimetre daha yine fazla yapacağım onu. Onu da 40 santimetre alıyorum. Peki bu 40 santimetrenin karşılığı kaç ilmeğe denk geliyor? Yine 40 ile 2.2'yi çarpıyorum. 88 ilmek buluyorum. O da bakın şurası. Şu mesafe. Onu da buraya yazdım. Evet, ilk etapta bize gerekli olan bilgileri hesapladık. 40 ilmekle başlayacağız. 88 ilmek olana kadar bu omuz artışlarını yapacağız. Şimdi bunu uygulamalı görelim. 40 ilmek alarak örgüye başlayacağım. İstediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Şöyle bir miktar ayırdım. 40 ilmeğe yetecek kadar. Ve ilk ilmekle başlıyorum. Şiş numaram 4 numara bu arada. Lastiklerde 3,5 numara daha sonra kullanacağım. Şimdi ilk ilmeği aldım. Devam ediyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum. 2, 3, 4, 5, 40 ilmek alıp geleyim. 40 ilmek aldım. Burası örgünün ön yüzü. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri ters öreceğim. İlk ve son ilmekler dahil. Şöyle başlıyorum bakın. Ters örerek. Sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Sıranın sonuna dek ters ördüm. Son ilmek de dahil. Şimdi çeviriyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Şimdi bu sıradan itibaren şu artışlarımıza, omuz artışlarımıza başlayacağız. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta, bakın bu artış hattının gergin durmaması, kasmaması için şimdi göstereceğim 3 ilmekleri biraz bol örmeye gayret gösterin. Her iki taraftan 3 ilmekten sonra artışlar yapacağız. Şöyle yapıyorum bakın. İlk 3 ilmeği dediğim gibi biraz daha bol öreceğim. 3 ilmeği örüyorum. Sonra bu tarafta ön yüzlerde, şu an ön yüzdeyim. Ön yüzlerde sıra başındaki artışımız sola doğru. Yani bu şekilde omzun, sırtın daha doğrusu içine doğru olacak. Onu da şöyle yapıyorum. Aradaki ipi kaldırıyorum sağ şişimle. Sol şişe şöyle takıyorum bakın. Duruşu zaten, ilmeğin duruşu bakın sola doğru duruyor. Sola artış olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Bu ilmeği buradan örmüyorum çünkü delik oluşur. Böyle örersem şu arkasındaki parçasından şişimi geçirerek örüyorum bakın. Şöyle yapayım tekrar. Katlı olduğu için şöyle dikkatli almam gerekiyor. Bakın böyle arkasından batarak örüyorum. Şimdi bir tane ilmek artırmış oldum bu tarafta. Aynı şekilde sıra sonunda da artıracağım. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeğe geldim. Şimdi buradaki artırmamız yine örgünün iç kısmına doğru bakacak. Yani yönü bu defa sağ olacak. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın yine aradaki şu ipi şişimi geçirerek alıyorum. Ama bu defa böyle değil. Böyle takıyorum şişe. Bu da sağ artırma oluyor. Bu defa yine delik oluşmaması için bu sefer arkadan değil önden, şu öndeki parçasından ilmeği batarak örüyorum. Burada da bir artırma yapmış oldum. Kalan 3 ilmeği bitirip sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde yine bu tarafta şimdi sağ artırma yapmıştık. Burada yine sağ artırma yapacağım. Burada ise, yani sıranın sonunda ise bu tarafta şimdi ön yüzde nasıldı artırma yönümüz? Soldu. Yine arkasında da aynı yerde sola artırma yapacağım. Japon omuzda bu omuz kısmında hem ön hem arkada her iki tarafta da artırmalar yapıyoruz. Şimdi arka sırayı nasıl yapacağımıza bir daha bakalım.
neydi? Bu tarafta sağ artırma yapacaktık. İlk ilmekten başlayarak arka yüzde olduğum için 3 tane ilmeği ters örüyorum. Şimdi sağ artırma yapacağım. Nasıldı? Aradaki ipi bu şekilde şişe alıyorum. Ters öreceğim ama bu defa. Dolayısıyla şu ön parçasından şöyle batıp delik oluşmaması için bu şekilde örüyorum. Şimdi diğer taraftaki artırmamıza bakalım. Son 3 ilmeğe de görelim. Son 3 ilmekteyim. Arka yüzün sonunda sol artırma yapıyoruz. Onun için ipi yine bu şekilde şişe alıp sağ şişe, sol şişime bu şekilde geçiriyorum. Ters örmem lazım. Böyle örersem büyük bir delik oluşur. O şekilde değil. Bakın şu arka parçasından yine şişimi geçirip bu şekilde ters örüyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. Şu an bakın her iki taraftan hem önde hem arkada olmak üzere ikişer tane ilmek artırdık. İlmek sayımız 40'tan 44'e çıktı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir kere daha göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Başlangıçtaki artışları göstereyim. 3 tane ördükten sonra sol artırma yapacağım. Şişe bu şekilde yerleştiriyorum. Arka parçasından örerek ilmeği alıyorum. Sonra son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Son 3 ilmekteyim. Buradaki artırmam sağa doğru olacak. Şişe bu şekilde aldım ipi ve önden batarak ördüm. Sırayı tamamlıyorum. Arka sırada yine ilk 3 ilmeği örüyorum. Artırmama bu defa bakın yine aradaki ilmeği şöyle alıp şöyle takıyorum şişe ve ön parçasından örüyorum. Sağ artırma yapıyorum. Son 3 ilmeğe geliyorum. Son 3 ilmekteyim. Buradaki artışım solo olacak. Aradaki ipi şişe bu şekilde takıyorum ve bakın ilmeğin şu arka parçasından şuradan batarak örüyorum. Sonra sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu artışla birlikte 4 ilmek daha artırdık. 44'ten 48'e çıktı ilmek sayımız. Bakın artışlar o omuz hattı oluşmaya başladı şu şekilde her iki tarafta da. Şimdi bu şekilde artırmalara devam edelim. Kaç ilmeğe çıkacaktık? Hemen bakalım şemamızdan. 88 ilmeğe çıkacağız. Buraya kadar yani 88 ilmek olana kadar bu kısmı örelim. Evet, artırmaları yapmaya devam ettim. 88 ilmeğe ulaştım. Bakın şu an örgünün görüntüsü bu şekilde. Düzgün şu omuz hatları oluştu. Burada artırmaların yönüne dikkat etmemiz bu düzgün hatları oluşturmamızı sağlıyor. Bu konu açıkçası çok önemli. Şimdi şu çizimden de bakalım. Bakın artık şu noktadayız. Şu artışlarımızı yaptık ki burada 88'den 40'ı çıkarırsak 48. Her iki tarafta 24 tane ilmeğimiz var. 24 sıra ördük ve buralarda 24 tane ilmeklerimiz oluştu. Şimdi 88 ilmekteyiz ve şu noktalardayız. Şimdi buradan aşağıya doğru bir miktar örmeye devam edeceğiz. Ama o noktada ön için ilmek alırken işimizi kolaylaştırması adına şöyle 2 tane ayraç takacağım. Bakın. Bu ilmeklere nereden başlayacağımız konusunda referans olur. Her iki tarafa da birer tane en kenardaki ilmeklere işaretleyici taktım. Şu düz kısmı öreceğiz şimdi dediğim gibi. Kol artışlarına gelene kadar olan düz kısım bu 88 ilmekle. Bu hep benim referans aldığım bakın bu kazakta o kısım 10 santimetre örülmüş. Yani şu artışlar bittiği noktadan itibaren ilk artışa kadar kol altı artışına kadar 10 santimetre örülmüş. Ben de ona yakın öreceğim. Ondan sonrasında da zaten kol altına doğru artışlara başlayacağız.
Yani şimdi bu noktadan itibaren herhangi artık artış yapmadan, hiçbir değişiklik yapmadan bakın ön yüzdeyim. Bütün ilmekleri düz örerek başlıyorum. Sıranın sonuna kadar düz öreceğim. Evet, son ilmeğe kadar düz ördüm. Şimdi arka sırada bütün ilmekleri de ters öreceğim. İlk ilmekten başlayıp bütün son ilmek dahil bütün ilmekler ters. Bu şekilde dediğim gibi bir 9-10 santimetre kadar örelim. Evet, omuz artırmalarından sonra bakın 9 santimetre örgüyü tamamladım. Şöyle göstereyim, kıvrıldığı için tam anlaşılmıyor ama şöyle göstermeye çalışayım. Şu anki hali bu şekilde oldu örgünün. Şimdi şu çizim üzerinde bir hesap daha yapmamız gerekiyor. Çünkü bu noktadan sonra kol artışlarına başlayacağız. Onların kaç tane olması gerektiğine karar vermeliyiz. Şimdi şöyle yapalım. Bakın. Gövde ilmek sayımız 110 olacaktı. Bunu bulmuştuk. Şimdi birazdan şu an bakın şu noktadayız. Şu düz kısmı ördük. Artık şu kol artırma, kol altı artırmalarını yapacağımız noktadayız. Şimdi bunları tamamladıktan sonra gövdeyi birleştirirken ön ve arkayı kol altına ilmek alıyoruz. Daha önceki uygulamalarda da hep o şekilde çalıştık. Biliyorsunuzdur. Kol altına ilmek alacağım. 4 tane ilmek alacağım. Onu sizler de öyle uygulayabilirsiniz. Bedene bağlı olmaksızın 4 tane yetecektir. Şimdi bu 4 ilmeğin 2 tanesi önde, 2 tanesi arkada olacak. Dolayısıyla bakın burası 2 ilmek. Aynı şekilde burası da 2 ilmek. Şimdi ben 110 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Bu 2 toplam 4 ilmeği kol altında alacağım. O zaman şu noktada benim ilmek sayım 110'dan bu 4'ü çıkarırsam 106 ilmek olur. Yani ben şu an yapacağım bu artırmalarla şu an ilmek sayım 88'di. Bu ilmek sayımı 106'ya çıkarmak istiyorum. Dolayısıyla şu kısımda kaç tane artırma yapmalıyım? Bunu şöyle buluyorum. 106'dan 88'i çıkarıyorum. 106 eksi 88. 18 ilmek oluyor. Bu 18 ilmeği de bakın iki tarafta birden artıracağım. Eşit bir şekilde. Dolayısıyla 9 tanesi bu tarafta, 9 tanesi bu tarafta olacak. Toplamda 18 tane ilmek artırmış olacağım. Şimdi geriye dönersek bakın şu kısmın uzunluğunu doğrulamak için yapıyorum bunu. Şimdi şu kazakta hep bunu referans alıyorum baştan beri biliyorsunuz. Bakın bu kazakta şu arka ense çizgisinden lastiğin hemen bitiminden şöyle göstereyim daha anlaşılır olsun. Bakın şu kol altının hizasıyla buradan takip edip buradan bu yakaya kadar ölçersem bu uzunluk arka sırtın uzunluğu kol altına kadar olan 22 santimetre. Şimdi bu S bedendi ben medium yapmak istiyorum. 1 santim daha fazla yapacağım. 23 olsun istiyorum. Dolayısıyla bakın şimdi tekrar geri dönelim. Şu ilk başta omuz artırmalarını yaptığım şu kısım bende 8 santimetre tuttu. Yani şurada gösterirsem bakın buradan başlangıç noktamdan şu artışların bittiği noktaya kadar 8 santimetre. Şimdi birazdan bu artışları yapacağım. 9 artış yapacağım. 9 artış demek sadece ön sıralarda yapacağımız için artışları 18 sıra demek. 18 sırada benim sıra yoğunluğuma göre 6 santimetre yapar. Dolayısıyla 8 santimetre burada vardı. Şu üst kısımda. 6 santimetre de burada olacak. 14 santimetre yapıyor. Geriye bana bakın bu düz kısım için 23 toplam olmasını istemiştim. 14'ü çıkartırsam 9 santimetre kalmış oluyor. Dolayısıyla ben bu uzunluğu 9 santimetre olarak yaptım. Daha büyük bedenlerde siz yine bir kazağınızı ölçerek yapabilirsiniz ya da bunu 1-2 santimetre daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi artık bu noktada şu kol altı için artışlara başlayabiliriz. Evet, şimdi ön yüzde sıra başındayım. Kenardan önce 3 tane ilmeği örüyorum. Ardından şimdi burada bir tane artış yapacağım. Artışların yönünün yine örgünün iç kısmına, kenarlara değil iç kısmına doğru bakmasını istiyorum. Dolayısıyla sola artış olacak burada.
Yine bakın bu aradaki ipi şöyle kaldırıp sol şişe takıyorum ve bu ilmeği arkadan batarak örüyorum. Bu taraftaki artışı yaptım. Şimdi diğer taraftaki artış için son 3 ilmeğe kadar yine öreceğim. Son 3 ilmeğe geldim. Burada da ilmek artırma yönüm sağa doğru olacak. Onu da nasıl yapıyorduk? Bakın ipi böyle kaldırıp şişe alıyorum ve ön taraftan batarak örüyorum. Şimdi ön yüzde her iki tarafta birer artırma yaptık. Arka yüzlerde artırma yapmayacağız. Bu kısımda sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde ne yapacağız? İlk ilmekten başlayıp son ilmeğe kadar bütün ilmekleri ters öreceğiz. Şimdi başka bir detay yok bu kısımda. Toplam bu işlemi ben 9 kere yapacağım. Şu an 88 ilmekten her iki tarafta birer tane artırdığım için 90 ilmeğe çıktım. Şurada az önce hesapladığımız gibi 106 ilmek olana kadar ilmek sayayım. Bu 9 tane artırmayı tamamlayacağım. Sadece ön yüzlerde az önce gösterdiğim gibi. Ondan sonra bu artırma kısmını tamamlamış olacağız. Bu kısmı örüp tekrar görüşelim. Evet, kol evi için artırmalara devam ettim. Bakın şöyle oldu. Toplamda 9 tane artırma yaptım her iki tarafta ve ilmek sayım şu an 106 oldu. Şimdi burada artık arka kısımla işimiz bitti. O nedenle ipi kestim. Şimdi önlere başlayacağız. Sol önden başlayacağız. Şöyle çevirelim omuz kısmını. Şu Japon omuz hattından ilmekler alarak ön parçaya başlayacağız. Şimdi şu çizimden tekrar bir bakalım isterseniz. Bu omuzlarda 24 tane ilmek artırmıştık arka tarafta. O nedenle bakın bu omuzlarda yine 24 ilmek olacak. Onları yazalım. Ön parçayı çiziyoruz şimdi. Aynen bu göğüs kısmı 88 ilmek olacak. Gövdemiz 110 ilmek. Bu bilgileri zaten biliyoruz. Şu kol altı kısmına geldiğimizde artırmalarımız yine aynı olacak. 9'ar tane artıracağız. Onları da not alalım. Yine bu ilave edeceğimiz ilmek sayısı da yine aynı arkayla. Onlar da ikişer ilmek. Şimdi sol omuzdan başlayacağız. Yani şurası. 24 tane ilmek alıp buradan örmeye başlayacağız. Sonra sağ omuzu aynı şekilde öreceğiz ve ikisini birleştireceğiz. Ondan sonra da arka ile birleştireceğiz çalışmamızın devamında. Şimdi bu kısma başlayalım. Nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Dediğim gibi önce sol taraftan başlıyorum. Bu omuz kısmından ilmek alarak başlayacağım. Şimdi bitiş noktası şu ayraçları yerleştirmiştik. Bu artırmaların bittiği noktada burası olacak son nokta. Başlangıç noktası da hemen buradaki ilk ilmek. Şöyle bakın kenar ilmeklerinden alacağız. Önce onu göstereyim. Bakın böyle her iki parçasına birden buradaki bu ilmeklerin bakın şişimizi geçirerek bu şekilde her ilmekten bir tane alacağız. Şimdi en baştakini buluyorum. Şurası. Burada ipimi bağlayıp ilmek almaya başlayacağım. Evet, bir ilmek aldım. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Bakın böyle. 2. Hemen yanından devam ediyorum. 3. 4. Bu şekilde devam edeceğim. Yirmi bir, 22, 23 ve 24. Evet, ilmeklerimizi aldık. Artık bu ayracı çıkarabilirim. Şimdi örgüyü çeviriyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Bu arada ben şişi değiştirmedim. Bakın aynı misinalı şişle devam ediyorum. Eğer siz düz şiş kullanırsanız bu arka ilmeklerini başka bir şişe ya da bir ilmek tutucuya alıp o şekilde devam edebilirsiniz. Ama misinalı şişle örerseniz aynı şişle devam etmeniz mümkün.
Şimdi arka sıradayız dediğim gibi bütün ilmekleri ters örüyorum. Baş ve son ilmekler dahil. Evet, arka sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzü çeviriyorum. Şimdi burada minik bir detayımız var. Örmeye devam ederken onu göstereyim. Yine bakın bu kazaktan göstereceğim onu. Şimdi tam şu omuz kısmında, şimdi şuradayız bakın. Buradan başladık. Sol taraf. Şuradan ilmek aldık. Bu şekilde ön parçayı aşağıya doğru örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu arada bakın şurada minik bir kesme var. Yani şöyle şunu alırsam mezroyu yaklaşık 1 santimetre genişliğinde bir ilmek eksiltme var. Bunu şu omuz kısmının, kol kısmının birleştiği noktanın daha düzgün oturması, düzgün durması için yapmışlar. Dolayısıyla aynı işlemi ben de yapacağım. Şimdi yaklaşık 1 santimetre demek benim ilmek yoğunluğuma göre, bakın hemen yine şu bilgiden faydalanalım. 1 santimetre 2,2 ilmeğe denk geliyordu. Yani 2 ilmek. 2 ya da 3 yapabilirsiniz. Sizin de hani ip kalınlığınıza göre, ayrıca bedene göre, beden büyükse de 3 olabilir. Ben 2 ilmek eksiltme yapacağım. Şimdi ne tarafta yapıyoruz? Omuz tarafında, yani şu tarafta. Şimdi onu nasıl yapacağımı göstereceğim. Bunu yapabilmek için ön yüzde sıranın sonuna kadar geleceğim. Son 3 ilmeğe kadar öreceğim. Düz olarak bütün ilmekleri örüyorum. Son 3 ilmekteyim. Bu 2 ilmeği birlikte alarak keseceğim. Kesme yönümün kola doğru bakmasını istiyorum. Dolayısıyla kol bakın bu tarafta. Yani sola kesme yapacağım. Onun için ilmeklerimin yönünü değiştirip 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra son ilmeği de örüyorum. Şimdi bir tane kesme yaptım. Arka yüzde bütün ilmekleri ters öreceğim. Sonraki ön yüzde bir kez daha keseceğiz. Arka yüzü ördükten sonra ön yüze geçtim. Son 3 ilmeğe kadar ön yüzde de örgüme devam ettim. Şimdi burada ikinci kesmeyi yapacağım. Yine bu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bu şekilde. Sonra birlikte örüyorum. Sola kesme yapmış oluyorum. Son ilmeği de ördüm. 2 tane dediğim gibi şurada minik bir içeriye doğru girinti oluşturmuş olduk. Şimdi arka yüzü de öreceğim ters olarak. Ondan sonra bir 6 sıra herhangi bir işlem yapmadan, şu an ilmek sayım en başta 24'tü, 2 tane kestim, 22 kaldı. Bu 22 ilmekle şimdi bu ters sırayı tamamladıktan sonra toplam 6 sıra, yani 3 ön yüz 3 arka yüz olmak üzere 6 sıra hiçbir şey yapmadan öreceğim. Önde bütün ilmekler düz, arkada bütün ilmekler ters. Evet, 6 sıra daha ördüm. Şu an örgümüz bu şekilde. Şurayı bir ölçeyim. Yaklaşık bakın 3,5 4'e yakın buradaki uzun ölçüsü. Hemen şu kazakta da ölçeceğim. Şimdi bakın şuradayız. Şu kısmı örüyoruz. Ondan sonra zaten yaka artırmalarına başlayacağız. Bu da yaklaşık 3,5-4 santimetre. Yine buradan referans alarak yaptım bu ölçüyü de. Şimdi bakın buradan sonra artık şu yaka için ilmek artırmalarına başlanıyor. Biz de onu yapacağız şimdi. Nasıl yapacağız ona bakalım. Her sırada bir ilmek artıracağım. Şöyle yapıyorum. Kenardan itibaren ilk 3 ilmeği örüyorum. Şimdi bir tane ilmek artıracağım. Buradaki artırmaların da yine hep kola bakmasını istiyorum. Yani sola artırma olacak. O nedenle aradaki ipi şişe böyle alıyorum ve arkadan örüyorum. Artırmamı yaptım. Sırayı sonuna kadar düz öreceğim. Artırmalar sadece ön yüzlerde olacak. Dolayısıyla sıra ön yüzü düz örerek tamamladıktan sonra arka yüzü ilmekleri sadece ters örerek tamamlayacağım. Sonra bir sonraki ön sırada yine artırma yapacağım. Bir kez daha orada göstereyim. Arka sırayı da örüp tekrar ön yüze geldim. İkinci kez artırmayı birlikte yapalım. İlk 3 ilmeği ördükten sonra aradaki ipi
Şu şekilde şişe alıyorum ve ilmeğe arkadan batarak örüyorum. Evet, ikinci artırmamızı yaptık. Şimdi sırayı öreceğim. Arka sırada yine ters öreceğim bütün ilmekleri. Dediğim gibi 2 artırma yaptık. Toplam 8 tane olacak. Yani 6 tane daha yapacağım aynı işlemi. 24 ilmekle başlamıştık. 2 tane kesmiştik. 22 kalmıştı. Şimdi toplam 8 tane artıracağım. 30 ilmeğe ulaşacağım. Bu kısmı örelim. Tekrar görüşelim. Evet, 8 artırmayı tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şu an ilmek sayım 30 oldu şişte. Biraz da ikili ve üçlü artırmalar yapmak istiyorum. Şimdi en son artırmadan sonra arka sırayı ördüm. Ön yüzdeyim şu an. Buraya 2 tane ilmek artıracağım. Şöyle yapıyorum. Tersini çeviriyorum ve parmağımla şöyle bakın ipi kıvırıp şişe alıyorum. Bir tane daha, 2 tane ilmek artırdım. Şimdi ön yüzde bütün ilmekleri düz öreceğim. Arka yüzde bütün ilmekleri ters öreceğim. Bir sonraki ön yüzde aynı işlemi bir kez daha yapacağız. Evet, arka sırayı tamamlıyorum. Bakın son aldığım 2 ilmeği örüyorum. Onları da yine normal ters bir şekilde ördüm. Şimdi ön yüze geçtiğimde bu 2 tane ilmek ilavesini bir kez daha yapacağım. Şöyle yapıyorum yani. 1 2 ilmek daha aldım. Yine ön sırada şimdi bütün ilmekleri düz örüp arka sırayı ters örüp yine başa geleceğim. Ardından şimdi 2 tane ikili yapmış olduk. 30 ilmektik. 34 ilmeğe ulaştık. Ardından bu ikiliyi bir kere daha tekrarlayacağım. 36 ilmek olacak. Ardından aynı şekilde bir de üçlü yapacağım. 39 ilmeğe ulaşacağım. Yani toplamda bu teklilerden sonra 3 defa ikili, bir tane de üçlü artış yapacağım. Aynı şekilde hep bu baş kısımda arka yüzlerini ters örerek devam edeceğim. Toplamda 39 ilmeğe ulaşacağım. Bu kısmı yapalım, tekrar devam edelim. Evet, bahsettiğim artırmaları yaptım. Bakın 1 2 3 tane ikili, bir tane de üçlü artırma. Bunun sonucunda 39 ilmeğe çıktım. Artık şu yaka için yuvarlaklığımız bakın gayet de güzel oluştu ve bu sol taraf için tamamlandı. İpimi kesiyorum. Sol tarafta işimiz bitti. Bu ilmekleri şimdi bir ilmek tutucuya alacağım. İlmek tutucu yoksa elinizde bir ipe geçirebilirsiniz. Başka bir şişe alabilirsiniz. Farklı alternatifler olabilir. Evet. Şimdi bu ilmekler burada bekleyecekler. Biz sağ omuza başlayacağız. Sağ omuzda da sol için yaptığımız işlemlerin her birini aynısını sadece simetrik olarak tekrarlayacağız. Şimdi ilmek alarak başlıyorum. Bu defa bu taraftan başlayacağız. Yine ön yüzü bize bakacak şekilde. Buraya hatırlarsanız bir ayraç yerleştirmiştik. Oradan başlıyorum. Çıkarayım artık. İlk ilmeği oradan geçirerek başladım. 24 tane ilmek alacağım. Her boşluktan bakın zaten görünüyor. Birer ilmek alıyorum. Yine şöyle kenar ilmekleri görünüyor kenarda. Yirmi bir, 22, 23 ve 24 ilmeği aldım. Şimdi arka yüzde yine bütün ilmeklerimiz ters olacak. Arka sırayı ördükten sonra tekrar ön sıradayım. Şimdi burada diğer omuzda yaptığımız, hatırlarsanız 2 tane kesme yapmıştık bu kol tarafında. Onları yapacağım. Şimdi kol tarafındayım, bakın bu taraf kol tarafı. Şöyle yapıyorum kesmeyi. Bir tane örüyorum.
Sonra sağ kesme yapacağım. Kola doğru bakacak kesmenin yönü. Sağ kesme için ben şöyle yapıyorum. Bakın 2 ilmeği önden birlikte alarak örüyorum. Bir tane kestim. Şimdi ön sırayı tamamlayacağım. Arka sırada bütün ilmekleri ters öreceğim. Bir sonraki ön sırada aynen şu an yaptığım kesmeyi bir kere daha yapacağım. 2 kere yapmıştık. İkinciyi de yaptıktan sonra onun da arka sırasını öreceğim. Sonra diğer tarafta hatırlarsanız 6 sıra hiçbir şey yapmadan örmüştüm bu kesmelerden sonra. Onları da öreceğim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, bu omuz tarafındaki 2 tane kesmeden sonra 6 sırada kesmeden ördüm. Şimdi artık diğer taraftaki, bakın şu tekli yaka artırmalarımıza sıra geldi. Aynı şeyi yapacağız. 8 defa arttırmıştık. Şimdi burada da aynı şeyi uygulayalım. Artırmalar yaka tarafında olacağı için sıranın sonunda olacak. Son 3 ilmeğe kadar örüyorum önce. Son 3 ilmeğe geldim. Şimdi artırma yönüm kol tarafına doğru olacak. Yani sağ taraf. Dolayısıyla bakın aradaki ipi böyle alıyorum şişe ve delik oluşmaması için şu ön parçasından şişimi geçirerek örüyorum. Sonra 3 ilmeği örüp ön yüzü tamamlıyorum. Arka yüzde bütün ilmekler ters. Bu artırma işlemini her ön yüzde toplam 8 kere yapacağım. Bir tane yaptık. 7 tane daha yapıyorum. 22 ilmeğe düşmüştük 2 kesmeden sonra 30 ilmeğe çıkmış olacağız. Bu kısmı örelim. Sekiz tane tekli artırmayı tamamladım. 30 ilmekteyim. Şimdi diğer taraftaki gibi 3 tane ikili bir tane de üçlü artırma yapacağız. Onun için ön sıranın sonuna kadar geliyorum yine. Ön sırayı ördüm. En sonunda yine şöyle parmağımla kıvırarak ipi şişe alıyorum ve 2 tane ilmek artırıyorum. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Sonraki sırada bir kez daha, ikinci kez daha doğrusu ikili, sonra üçüncü kez ikili, 3 defa ikili artırma yapıyorum. En sonda bir kere üçlü artırma yapıyorum bu gösterdiğim şekilde. Ondan sonra onun da arka sırasını örüp bu artırmaları tamamlıyorum. Toplamda 39 ilmeğe çıkmış oluyorum bu omuz içinde. Evet, artırmaları tamamladım. Bu ön parçada da 39 ilmeğe ulaştım. Şimdi iki önü birbiriyle birleştireceğiz. Bunun için önce bu ön parçayı yine sıranın sonuna kadar ön yüzden örüyorum. Evet, sağ önü ördüm. Şimdi sol önüne birleştirmek için bu ilmek tutucuya aldığım ilmekleri şişimin diğer ucuna geçiriyorum. Evet, ilmekleri şişe geçirdim. Şimdi birleştirmeden önce yapmamız gereken son bir şey var. Onun için yine çizimi alıyorum. Şu an her iki tarafta eşit durumda, aynı noktada ve 39'ar tane ilmeğimiz var. Bakın şuradayız. Şu artışları yaptık. Burada 39 ilmek var. Bu artışları da yaptık. Burada da 39 ilmek var. Toplarsam 78 ilmek yapar. Benim şu kısımda ihtiyacım olan ilmek sayım 88'di. Arkayla aynıydı. Zaten buraya not almıştık. Dolayısıyla 10 tane ilmeğim eksik. İşte onları da bu ön kısma ilave edeceğim şimdi birleştirirken. Yani şöyle yapıyorum. Bu sağ tarafı örüp gelmiştim. Buraya yine aynı şekilde 10 tane ilmek alıyorum. On tane ilmek aldıktan sonra diğer önü örmeye devam ediyorum ve iki tarafı birbiriyle birleştiriyorum. Evet, sıranın sonuna kadar örelim.
Evet, sırayı tamamladım. Bakın ön parçaları birleştirmiş oldum. Bundan sonra artık şu kısımdayız. Şu kısımda, yani şu kol evi için şu artıracağımız 9 ilmekleri öreceğimiz noktaya gelene kadar düz bir şekilde bu ilmeklerle devam edeceğim. Yani ne yapacağım? Ön yüzlerde bütün ilmekler düz, arka yüzlerde bütün ilmekler ters. Toplamda 88 ilmekle bu kısmı öreceğim. Ne kadar ördüğüm bilgisini ben bu kısmı tamamlayayım. Ondan sonra sizinle paylaşacağım. Evet, ön parçaları birleştirdikten sonra düz örmeye devam ettim. Ne kadar ördüm? Bakın. Şimdi şöyle arkayla çakıştırıp ön parçayı, bu Japon omuzda şu kısım, bakın şu yaka kısmı yaklaşık 2 santimetre arkaya doğru kayar. Onu o şekilde olacak şekilde ayarlayarak burada şu kol altı için artırmalarım, 9 tane artırmamız vardı. Onların başladığı noktaya kadar ördüm. Şimdi buradan itibaren bu artırmaları aynı şekilde yapacağım. Yine arkayla aynı sayıya ulaşacağım. Bakın şuradan göstereyim. Arkada yapmıştık şu 9 artırmalarımızı ve 106 ilmekten, pardon 88 ilmekten 106 ilmeğe ulaşmıştık. Şimdi burada da yine ön parçamızda da şuraya kadar geldim. Buradaki bu 9 artırmaları yapacağım. Ardından 106 ilmeğe ulaşacağım. Şimdi o noktadayım, bakın bu şekilde ne kadar örmem gerektiğini hesaplayıp ördüm. Şimdi burada kol altı artırmalarını yapacağım. Bunu yaparken şöyle yaptım, ben arka ilmekleri başka bir şişe aldım, bakın. Rahat ölçebilmek için ikinci bir şişe aldım, şu an arka ilmekleri başka bir şişte. Bu şekilde rahatlıkla arkaya eşitleyecek şekilde bu ölçümü yapabildim. Şimdi ön taraftan devam edelim kol artışlarına. Aynı şekilde yapacağız arkadaki gibi. Kenardan ilk 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. Sonra sol artırma yapıyorum önce. Şöyle ilmeği, aradaki ilmeği şişe alıp arkadan batarak örüyorum. Diğer taraftaki artırma için son 3 ilmeğe kadar örelim. Son 3 ilmekteyim. Şimdi buradaki artırma yönüm de sağa doğru olacak. O nedenle ipi aradan alıp bu şekilde şişe takıyorum ve önden batarak örüyorum. Şimdi bir artırma yapmış olduğum sırayı tamamlıyorum. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum artırma yapmadan. Bir artırma bitmiş oluyor. Bunu 9 kere tekrarlayacağım. Arkada da yaptık aynı şeyi. 9 kere tekrarlayacağım. Dolayısıyla aynı konuma getirmiş olacağım arka parçayla. Evet, artırmaları da tamamladım. Bakın son görüntüsü örgünün bu şekilde. Artık ön ve arka aynı hizaya gelmiş oldu. Böyle çakıştırdığımda da bakın görüntüsü örgümüzün tamamı bu şekilde. Şimdi artık ön ve arkayı birleştirmeye hazırız. Şimdi öndeyim, yine ön parçaya, ön yüzden şu an bakıyorum. Arka sırayı ördüm en son. Şimdi burada başlayacağım örmeye, ön yüzü öreceğim sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda arkayla birleştirirken araya kol altı ilmeklerimizi alacağız. Önce sırayı bir örelim. Artık artırma yok, sadece düz örgüyle sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi arkayla birleştirirken bakın şu çizimde tekrar göstereyim. Hatırlarsanız bu kol altlarında ikişer tane ilmeğimiz vardı her iki tarafta. Şu an ön parçamızda, arka parçamızda 106 ilmekte. Gövdemizin 110 ilmek olmasını istiyorduk her ikisinin de. Dolayısıyla bu kenarlarda ikişer tane ilmeğimiz vardı. İşte onları alacağız şimdi. Ve ilmek sayılarımız hem ön hem arka 110 olacak. Toplamda da 220'ye çıkacak. Şimdi bakın bu ön parçamız, bu da arka parçamız başka bir şişteydi. Şöyle ilmekleri şişin ucuna doğru getiriyorum. Araya 4 tane ilmek alacağım. Bu 4 tane ilmeğin 2 tanesi öne, 2 tanesi arkaya ait olacak. Aynı yöntemle şöyle alabiliriz. 1, 2, 3 ve 4. Sonra ipi sıkı tutarak
arkayı örmeye başlıyorum ve arayı birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu tarafı birleştirdik. Aynı şekilde diğer kol altında birleştireceğiz. Bunun için arka ilmeklerini şu an örüyorum sonuna kadar. Orada da aynı işlemi yapacağız. Evet, arka ilmeklerini de ördüm. Şimdi önle birleştirirken yine araya 4 tane ilmek alacağım. 1 2 3 4. Şimdi burası önden başlamıştık. Bir turu tamamlamış olduk. Burası bizim tur başlangıcımız. O nedenle bir tane ayraç yerleştiriyorum. Bundan sonra sıraları takip edebilmek için. Ve yine ipi sıkı tutarak önle de birleştiriyorum. Şimdi artık yuvarlak haline getirdik örgümüzü. Bundan sonra örgünün ön ve arkası olmayacak. Hep ön yüzde düz örerek devam edeceğiz gövdeyi etek ucuna doğru. Şöyle bir göstereyim isterseniz. Bakın artık yuvarlak haline geldi örgümüz. Bundan sonra gövdeyi aşağıya doğru istediğimiz uzunluğa kadar aynı şekilde düz örerek devam edeceğiz. Ondan sonra etek lastiğinde tekrar buluşacağız. Evet, kazağın gövdesini örmeye devam ettim. Şu an kol altından itibaren uzunluğu 26 santimetre oldu. Bu uzunluğu yine şu hazır kazağa göre belirledim ben. Bu kazağın kol altından itibaren etek ucuna kadar lastik dahil uzunluğu 32 santimetre. Şimdi ben 26 santimetre ördüm. Bir 6 santimetre de lastik ördüğümde 32 santimetre yapacağım. Siz kendi isteğinize göre bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlangıç noktasına gelip lastiğe başlayacağım. Lastiği 3,5 numara şişle öreceğim. Şu an 4 numarayla örüyorum. Son ilmeği de örüp başlangıç noktasındayım. Şimdi buradan itibaren şişimi değiştireceğim. 3,5 numara yine 100 santimetre misinalı şişe geçiyorum. Şimdilik bu burada kalabilir. Buradan bir düz bir ters lastik örmeye başlayacağım. Düzle başladım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde devam edeceğim. Sırayı tamamlayacağım. Sonra bu 3,5 numara şişte devam ederek 6 santimetre olana kadar lastiği öreceğim. Lastikte bir sonraki sırada düzün üstüne düz, tersin üstüne ters öreceğiz. Klasik lastik örgüsü. Lastiği örüp sonra tekrar görüşelim. Evet, lastiği yeterince ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın 5,5 santimetre kadar oldu. Ben artık ilmekleri kapatarak gövdeyi tamamlayacağım. İlmekleri kapamak için istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben iğne ile esnek ilmek kapama yöntemini kullanacağım. İtalyan bind off dediğimiz. Eğer siz de o yöntemi kullanmak isterseniz şu an ekranın sağ üst köşesinde göreceğiniz linke tıklayarak yapımına ulaşabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. Ondan sonra kollara başlayalım. Evet, sıra kola geldi. Ben kolun bir tanesini ördüm. Şöyle paylaşayım sizinle. Buradan ilmek çıkarıp aşağıya doğru dikişsiz bir şekilde ördüm. Şimdi burada bütün yaptıklarımı sizinle bu kolu örerken anlatacağım. Şimdi öncelikle ilmek çıkartacağız. Kaç tane ilmek çıkarmalıyız? Bunu hesaplayacağız. Bunun için yöntemimiz şu. Bakın şuradan göstereyim. Ben bu üst kol çapının, yani daha doğrusu şunu da göstereyim. Şu üst kol çapının 35 santimetre olmasını istiyorum. Bunu siz kendi kol ya da kol ölçünüzden ya da uygun bir kıyafetinizin kolundan bulabilirsiniz. Kolunuzu ölçüyorsanız en az bir 5-6 santimetre bolluk payı verin. Ya da sevdiğiniz bir kıyafetinizden buranın genişliğini ölçün. Bakın ben şöyle ölçeyim size. En geniş kısmından şurada kesmelere başlıyorum. Kesmelerden önceki kısımdan ölçüyorum. Bakın 17,5 santimetre. Çünkü ben 35 santimetre yapmayı planlamıştım çapını. Şimdi buna göre 35 santimetre yaparsam eğer kaç ilmek almalıyım? Bunu hesaplayacağım. Direkt almıyorum ilmekleri.
Şimdi bakın 35 santimetre için bizim 1 santimetreye karşılık gelen ilmek sayımız neydi? 2,2. O zaman 35 santimetre için kaç ilmek olmalı hesabını 35 ile 2,2'yi çarparak yapıyorum. 77 ilmek buluyorum. Çift sayı olmasını istiyorum. O nedenle 78 ilmek olarak belirliyorum. Alacağım ilmek sayım 78 ilmek. Şimdi ikinci bir nokta daha var. Onu anlatayım. Japon omuzun özelliği bakın. Şu omuz çizgisinin şöyle tuttuğumda tam üst ortada değil, arkaya kayık bir şekilde durmasında. Özelliği bu zaten. Şimdi oraya oradaki bakın şu 2 tane ilmek omuz hattımıza bir tane ayraç yerleştiriyorum. Bir tane de onun yine böyle tam sıfırlayarak tuttuğumuzda tam karşısına gelen noktaya şöyle tutuyorum, bakın tam karşısı burası. Bir tane de buraya ayraç yerleştiriyorum. Şimdi bunu neden yaptım? Referans alacağımız noktalar bunlar. Toplam 78 tane ilmek alacağım. Hangi aralıklarla alacağım? Yaklaşık 2 ilmek alıp 1 ilmek atlayarak ona uygun bir yapımız olacak. Şimdi bu durumda ben öncelikle şu üst kısımdaki ilmek sayısını hesapladım. Yani şuradan sayarak, bakın şöyle göstereyim. Kenar ilmeklerimiz var. Bakın bu bir tane, bu bir tane. Zaten görünüyor kenarda ilmekler. Sırayla bunlar da 2 alıp 1 atlayarak yaklaşık şurada kaç ilmek olduğunu buldum. 16 ilmek çıktı bende. 78'den 16'yı çıkardığımda 62 ilmek kaldı. Yani şu iki kısmı kol altından bu ayraca ve bu ayraca kadar olan kısımların toplamı 62. O zaman bir tanesi yarısı olacak. Yani 31 ilmek. Kol altından bu ayraca kadar 31 ilmek. Bu ayraçtan diğer ayraca kadar 16 ilmek. Sonra bu ayraçtan tekrar kol altına kadar 31 ilmek çıkarırsam hem eşit, karşılıklı, düzgün yapıda bir ilmek çıkarmış olurum. Hem de istediğim o 35 santimetre kol çapını sağlayacak sayıya ulaşmış olurum. Şimdi buna uygun olarak ilmek çıkartacağım. Şiş numaram 4 numara, gövdede kullandığım numara, ama misina boyum 40 santimetre. Kolu dikişsiz örebilmem için 40 santimetrelik misinalı şişe ihtiyacım var. Eğer yoksa elinizde Magic Loop tekniğiyle veya 5 şişle yapabilirsiniz ki her ikisi de bundan daha zor olacaktır. 40 santimetre şiş edinmenizi öneririm. Şimdi kol altından başlayacağım ve ilmeklerimi çıkartacağım. Burada hatırlarsanız 4 tane ilmek almıştık kol altına. Ortadakini buluyorum. 1, 2, 3, 4. Şu yani 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla şuradan 2 taneyi bu tarafa alacağım. Diğer 2 taneyi buraya. Buradan ipimi bağlayıp ilmek almaya başlıyorum. İlkini oradan çıkardım. Hemen yanındaki ilmekten ikinci ilmeği çıkartıyorum. Şunu da şöyle biraz yürüteyim. Gevşemesin. 2 oldu. Şimdi artık şu üst yukarıya doğru çıkan kısma geçiyoruz. Şu geçiş noktasından da bir tane almak istiyorum delik olmaması için. 3. Bundan sonra 2 alıp 1 atlayarak ayarlayacağım ve şu ayraca kadar 31 tane ilmek alacağım. Şuradan başlayayım. Dört oldu. Yanından bir tane daha alayım. 5. Sonra bakın bir taneye atlıyorum. Şöyle geleyim. 6. Hemen yanından 7. Bir tane atlıyorum. Şuraya geçiyorum.
Şimdi eğer bu 2 al 1 atla şeklinde sona kadar buraya kadar geldiğinizde 31 ilmekten fazla elde oluyorsa aralarda bir al bir atla, bir al bir atlalar da yapabilirsiniz. Ama önemli olan buradaki ilmek sayısını ayarlamanız. Yani hata olursa işin başındayken söküp tekrar almak zor değil. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde devam edeyim. İlmeklerimi alayım, 31 tane ilmek. Evet, 31 tane ilmek aldım. Bakın bu ilmekleri alırken şişinizi battığınız noktanın, bakın şu benim şu hattın hemen şu düz ilmek hattın hemen üstünden, bakın hep ona dikkat ettim. Düzgün bir hat oluşuyor. Siz de buna dikkat edin. Yani yanlışlıkla işte bir alttan alırsanız burada kötü bir görüntü oluşuyor ya da bir üstten alırsanız aynı hattan almaya ve şu kenarında düzgün bir düz ilmek hattı oluşmasına dikkat edin lütfen. Şimdi buradan 31 tane aldım. Bundan sonra şöyle yapacağım. Şimdi bakın bu ayracı çıkarıyorum ve şişimi alıyorum. Bunlar kalacak. Yine biz kullanacağız bu noktaları. Bundan sonra şimdi buradan buraya kadar yine aynı yöntemle 2 al 1 atla, 1 al 1 atla ayarlayacağım onu. 16 tane ilmek alacağım. Diğer taraftan da yine en sonuna kadar 31 tane ilmek alıp 78 ilmeğimi tamamlayacağım. Yine bu ayracı da lütfen geldiğinizde aynen şu an yaptığım gibi şişe takın, çıkarmayın. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, ilmeklerimi aldım. Bakın burada 31, burada 16, burada da 31, toplam 78 tane ilmeğim oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu ilmeklerle dümdüz örüp devam etmeyeceğiz. Neden? Onu da göstereyim. Bakın şu diğer kolda. Şimdi şu kolun üst kısmını, şurasını doldurmamız lazım. Yani şurada kısa satırlarla bu şekilde geliş gidişler yaparak şu kol başını önce doldurmamız lazım. Ondan sonra aşağıya doğru düz örmemiz gerekiyor. Şimdi onu da yine çizim üzerinde anlatacağım, her zaman olduğu gibi. Şimdi bakın 2 tane ayracım takılı. Şu şekle göre tutarsam bakın şu sarı ayraç 1 numaralı ayracım. Bu mavi ayraç 2 numaralı ayracım. Şöyle bakarsak burası kol altı. Buradan itibaren bakın 1 numaralı ayraca kadar 31 ilmek var. Burada 1'den 2'ye kadar 16 ilmek var. 2'den tekrar kol altına kadar yine 31 ilmek var. Şimdi bu kısa satırlarımızı nasıl yapacağız? Şu an kol altındayım. İpim burada takılı, bakın. Buradan örme yönüm de bu şekilde. Yani şuradan bu şekilde örmeye başlayacağım. İlk ayraca geçeceğim. Yani 2 numaralı ayraca. 1 numaralı ayraca geleceğim. Burada devam etmeyip turuma geriye döneceğim. 2 numaralı ayraca geleceğim. Burada da devam etmeyeceğim aşağıya doğru. Tekrar geri döneceğim dedim ya. Yani burada böyle kısa satırlar örerek şu kısmı, şu yuvarlak kısmı dolduracağız. Ondan sonra aşağıya doğru öreceğiz. 2 numaradan tekrar döneceğim. Bu sefer 1'i geçip bakın 3 numaraya. Bunu şimdi işaretleyeceğiz onları. 3 numaraya geleceğim. Burada tekrar devam edeceğim. 2'yi geçip 4 numaraya geleceğim. Tekrar geri döneceğim. 5 numaraya geleceğim. Tekrar geri döneceğim. 6 numaraya geleceğim. Bu şekilde kısa sıralar örerek sonuna kadar geleceğiz. Şimdi bunların sayısını nasıl belirledim? Aralıklarını 3'er ilmek olarak belirledim ben. Ve 3'er ilmek ilerledim. Burada 31 ilmek vardı ya. Bakın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 3 ilmek var. Ne yapar? 3 kere 9, 27. Geriye şurada 4 ilmek kalıyor. Yani en sonunda 4 ilmek, ki onun 2 tanesi kol altında olan, şurada olanlar, 2 tanesi de buradan aldım. Toplam 4 ilmek kalacak. Aynı şekilde burada da 9 tane 3 ilmek aralıklarımız var. 27 ilmek yapıyor. Burada da 4 ilmek kalıyor. Bu şekilde toplam bakın 19-20 tane noktam var, geri dönüş yaptım. Şimdi eğer ilk defa yapacaksanız bunları işaretlemek işinizi kolaylaştırır. Ben sizin algılayabilmeniz için de işaretlemeyi uygun görüyorum şu an. Aslında zorunlu değiliz. Eğer örerken ihtiyaç duymazsanız çıkartırsınız. Bakın bu birden itibaren 3'er ilmek aralıklarla işaretleyiciler yerleştiriyorum. Tekrar 3 ilmek.
Hızlı bir şekilde ben bunları yerleştireyim. Evet, sonuncuyu yerleştirdim. Bakın burada 4 tane ilmeğim kaldı. Aynı şekilde bu tarafa da bu mavi ayraçtan başlayarak 3'er ilmek aralıklarla yine ayraçlar yerleştiriyorum. Evet, bu tarafta da sonuncuyu yerleştirdim. Yine kenarda 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi nasıl öreceğiz, hemen ona bakalım. Bu arada burası da bizim orta nokta, asıl turumuzun başlangıç noktası. Oraya farklı renkte bir ayraç yerleştiriyorum ki turumuzun başını sonunu anlamamız mümkün olsun. Şimdi buradan örmeye başlıyorum. Ne demiştik? Burası bir numaramızdı. Bir numaraya kadar gelip oradan 2'ye geri dönecek. Şimdi bu ayraçlarla ilk sırada biraz örmek zor olacaktır ama sonraki sıralarda kolaylaşacak işiniz. Buradan düz örerek başladım. Şu taraftaki ilk sarı ayraca kadar aradaki ayraçları sırası geldikçe aktararak örüyorum. Evet, bakın ilk sarı ayraca kadar geldim. Şimdi bu ayracı çıkartıyorum. Bununla işim bitti. Buradan geriye dönüyorum. Alman kısa satırlar tekniğini kullanacağız. Geri dönüşlerin düzgün durması için bakın bu döndüğümüz ilmekleri, örerek döndüğümüz ilmekleri çift ilmek haline getiriyoruz. Bunun için ip öndeyken son ördüğüm ilmek, bakın bu, onu sol şişten sağ şişe alıyorum ve ipimi şöyle arkaya doğru çekerek bakın 2 ilmek haline getiriyorum o bir tane ilmeği. Şimdi arka sıradayım. İpimi öne alıp ters örmeye devam ediyorum. Bu taraftaki ilk ayraca dek öreceğim. Evet, bakın şemadaki 2 numaralı ayraca geldim. Mavi ayraç. Onu da çıkartıyorum. Yani şuraya kadar ördüm. Buradan geriye döndüm. Şimdi 2'ye geldim. Buradan tekrar geriye dönüp 3'e geleceğim. Dönüyorum. Yine çift ilmek yapacağım bu dönüş noktasının düzgün olması için. Bunun için ipi öne aldım. Ördüğüm son ilmeği sol şişten sağ şişe aldım. Şöyle geriye çekerek yine çift ilmek haline getirdim ve düz örmeye devam ediyorum. Şimdi birazdan o ilk döndüğüm noktadaki çift ilmeğe geleceğim. Onu nasıl öreceğimizi göstereyim size. Evet, bakın oraya geldim. Zaten şeklinden çok net anlaşılıyor. Bakın çift ilmek şeklinde görünüyor. İki ucu bir arada olan bir ilmek gibi. Zaten sonraki ayracımız ondan sonraki 3 ilmek sonra, bundan da anlayabilirsiniz. Bu çift ilmeği bakın, o iki, bakın şöyle iki parçası var. İkisine birden şişimi geçirerek bu şekilde alıyorum ve örüyorum. İpi de sıkı tutuyorum burada. Şimdi bir sonraki 3 numaralı yani geri dönüş noktamız için 3 ilmek ilerliyorum. Zaten aslına bakarsanız bakın bu ayraç olmasaydı da 3 ilmek ilerleyip dönecektim. Dediğim gibi bu ilk defa olduğu için sizin daha iyi anlayabilmeniz için ben yerleştirdim bunları. Aslında zorunlu değiliz. 3 ilmek ilerleyip döndüm. O ayracı çıkarttım. Şimdi yine çift ilmek. Her dönüşte mutlaka çift ilmek yapacağız ilmeğimizi. İp önde, son aldığım ördüğüm ilmeği şişe alıp bakın böyle çift ilmek yaptım. Arka yüzde olduğum için ters öreceğim. İpi öne aldım ve bir sonraki, bakın buradaki ilk çift ilmeğimiz var. Oraya kadar öreceğim önce. Evet, o ilmeğe geldim. Yine anlaşılıyor, bakın iki parçası olan bir ip, ilmek gibi duruyor. Sonra 3 ilmek sonra da zaten yine işaretleyicim var. Bunu da bakın bu iki parçası birden, bakın biri bu, biri de arkasındaki.
Bu ikisinden birden şişimi geçirerek örerek alıyorum ve yine ipimi sıkı tutuyorum. Sonra 3 ilmek ilerleyip 1 2 ve 3. Şu an 4 numaralı dönüş noktasındayım. Ayrıca çıkardım ve döndüm. Yapacağımız işlem bu. Buradan devam edeceğim. Şimdi yine bir çift ilmek yapalım. İpi öne aldım. Ördüğüm ilmeği geçirip sağ şişime çift ilmek haline getirdim. Ve örerek, düz örerek, ön yüzdeyim çünkü, devam ediyorum. Son bir kez daha göstereyim. Sonuna kadar göstermeyeceğim. Video süresi çünkü çok uzar. Hızlı bir şekilde 5 numaralı noktaya gelelim. Bakın önce 4 numaranın çift ilmeğine geldim. Onu iki parçasından birden örüyorum. Sonra 3 ilmek daha ilerliyorum. Ve buradan tekrar dönüyorum. Hemen çift ilmek yaptım. Diğer kısma kadar örüyorum. Önce çift ilmeğe geldim. Onu örüyorum. Tek ilmek şeklinde. Sonra 3 ilmek ilerleyip tekrar döneceğim. 1 2 3. Evet, bunu da çıkartıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Toplam 20 tane noktamız vardı. 6 tanesini tamamladık. Bakın her iki tarafta 7'şer tane ayraç kaldı. Bunları da tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. Evet, bakın burası son artık ayracım, 20 numaralı dönüş noktam. Ondan önceki çift ilmekteyim. Onu ördükten sonra 3 ilmek daha örüp o noktaya ulaşıyorum. Ve son kez buradan da geriye dönüyorum. Burada da yine çift ilmeğimi oluşturuyorum ve düz örerek devam ediyorum. Artık kısa sıralarımız bitti. Bakın bu sırayı düz örerek devam edeceğim. Artık başlangıç noktamız kol altındaki bu ayraçta, oraya kadar geleceğim ve bundan sonra yuvarlaklar halinde örmeye başlayacağız. Önce örelim oraya kadar. Evet, bakın başlangıç noktasına doğru giderken bu tarafta son geri döndüğüm çift ilmeğe geldim. Onu yine tek ilmek gibi örüyorum. Geride 4 tane ilmeğim kaldı. Onları örüp başlangıç noktasına ulaşıyorum. Şimdi burada bir tane sadece en son şu tarafta en son tek döndüğümüz bir çift ilmeğimiz var. Hatta isterseniz gelmişken onu da örelim. 4 ilmek sonra o da yine. Evet, geldim ona. İkisini birlikte şöyle geçirerek şişimi tek ilmek olarak ördüm. Sonra düz devam edeceğim. Bakalım şimdi örgümüze ne durumdayız. Bu kol başının şekillendirmesini tamamladık. Bakın görüntümüz bu şekilde. Blokladığımızda daha düzgün de oluşacak. Bakın kol başını oluşturduk. Şöyle göstereyim. Evet. Bakın bu kısa satırlarla oluşturduğumuz kol başı bu şekilde görünüyor. Şöyle baktığımızda bakın geri dönüşlerimizde bu görüntüyü oluşturduk. Şimdi artık bundan sonra yuvarlaklar halinde örgümüze devam edeceğiz. Kol kesmelerimiz olacak. Hemen diğer kolda şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada ben kesmeleri yine ayraçlarla işaretledim. Şimdi kaç kesme yapmalıyız? Hangi aralıklarla yapmalıyız? Bunu nasıl hesaplıyorum? Şimdi ilk iş olarak bunun için bir bilgiye ihtiyacımız var. Şu an ilmek sayımız 78'di. Bilek
çapında bileğe geldiğimizde kaç ilmek olmasını istiyoruz? Buna karar vermeliyiz. Şimdi ben bunu 44 ilmek aldım. Neden? Şöyle tuttuğumda bakın şu bilek çapının ben 20 santimetre olmasını istedim ve 20 santimetre bir ilmeğin 2,1 santimetre 2,2 ilmeğe denk geldiği için 20 santimetre ile çarptığımda 44 ilmek buldum. Bu eğer santimetre olarak tercihiniz olmazsa bakın şu etek lastiğinde zaten lastik ölçümüz var. Şurayı bileğinize tutup ne kadar olmasını istiyorsanız şu bilek çapının burada ayarlayın onu ve buradaki ilmek sayısını sayın. Kaç ilmek istiyorsunuz bilekte? Bu şekilde de karar verebilirsiniz. Şimdi benim için bu ilmek sayısı 44 ilmek. 78 ilmeğim var. 44 ilmeğe düşmeliyim. Arada 34 tane ilmek var. Bu ilmekleri keseceğim. Şimdi bunu eşit aralıklarla kesmeler şeklinde yapabilirim. Her kesmede 2 tane ilmek kesiyoruz. Bir sağdan bir soldan olmak üzere. 34 ilmeği eğer eşit aralıklarla kesmek istersem 17 kesme yapar. Ben farklı bir şey tercih ettim burada. Siz kendi tercihinize göre devam edin. Ben bakın 10 tane kesme yaptım. 10 tane kesme 20 ilmek yapar. Kalan 14 ilmeği burada lastiğe başlamadan önce bir sırada kestim. Şu koldaki şu balon görüntüsünü seviyorum açıkçası. O nedenle öyle yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eşit aralıklarla da kesebilirsiniz buraya kadar. Ya da bir miktarını bu bilekte lastikten hemen önce de kesebilirsiniz. Şimdi aralıklarını nasıl belirleyeceğiz? Şimdi 34 ilmek kesmeliydim. 10 tanesini kesmeye karar verdim. 20 tane ilmek olacak bu şekilde. Aralıklarını nasıl belirleyeceğim? Şimdi burada da yine bir bilgiye ihtiyacımız var. Kol boyunun uzunluğu. Yani şu kol altından itibaren bileğe kadar kol boyum kaç santimetre olacak? Ben bunu yine bir kazağımdan ölçtüm. 44 santimetre. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Toplam 44 santimetreye ihtiyacım var. Bunun 5 santimetresini lastiğe ayırdım. Geriye 39 santimetre kaldı. Peki 39 santimetre kaç sıra yapar? Bunu hesaplamam lazım. Bunun için de bakın ilk başta bir bilgimiz vardı. 1 santimetre 3 sıra diye. Bunu kullanıyorum. 39 ile 3'ü çarpıyorum. 117 buluyorum. 7 sırayı şuraya bıraktım en sona. Ve kalan 110 ilmeği 10'a böldüğümde 10 tane kesmem var. Her biri 11 çıkıyor 110'u 10'a böldüğümde. 11 sıra aralıklarla kesme yapacağım. Bu ne demek? Kol altından itibaren 10 sıra ördüm. 11. sırada kesme yaptım. Sonra tekrar bu kesmeden sonra 10 sıra ördüm. 11. sırada kesme yaptım. Yani her kesme 11 sıraya karşılık geliyor. Bu şekilde toplam 110 ilmek oldu burada. Bir 6-7 ilmek de sonrasında örüp lastiğe başladım. Bu şekilde siz de kendi değerlerinize göre kesmelerin sayısını ve aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık dediğim gibi yuvarlaklar halinde örmeye başladık. Bu benim ilk sıram. Takip edebilmek için bir tane şuraya ayraç takıyorum yine. Takip edebilecekseniz eğer gerekli değil. Bu sıradan itibaren 10 sıra öreceğim. 11. sırada kesmeyi yapacağım. O sıraya geldiğimde size kesmeyi nasıl yaptığımı gösteriyorum. Şimdi böyle yuvarlaklar halinde düz sıralar örüyoruz. Toplam 10 sıra. Evet 10 sırayı ördüm. Bakın şu ayraç yerleştirmiştim. Oradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde sayabilirsiniz. 10 sıra oldu. Şimdi 11. sıraya başlarken kesmeyi yapacağım. Nasıl yapıyorum? Sıra başında bir tane ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeği yönü ortaya bakacak. Kolun ortasına yani bu tarafta sağ olacak şekilde şöyle önden 2 ilmeği birlikte alıp örerek kesiyorum. Sonra devam ediyorum. Bütün turumu öreceğim. Son 3 ilmeğe geleceğim. Evet son 3 ilmeğe geldim. Şimdi burada da kesme yönüm yine ortadaki ayraca doğru bakacak. Yani bu defa sola olacak. Bunun için ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Düzgün durması için kesmenin. Ve bu şekilde kesiyorum. Son ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Şimdi bu kesme sırasından sonra daha önce anlattığım gibi 10 sıra yine düz öreceğim.
Ondan sonra ikinci kesmeyi yapacağım ve benzer şekilde toplam 10 kesmeyi tamamlayacağım. Artık bu kısmı anlatmayacağım. Şu tekrar kola bakarsak. Bu 10 tane kesmeyi tamamladıktan sonra bir 6-7 sıra kadar daha bu 39 santimetre olacak şekilde kol altından itibaren ördüm. Ondan sonra son sırada kesme yaptım. 14 tane ilmek kestim. Şu an 78 ilmekten 10 kesme sonucunda 58 ilmeğe düşeceğiz. Burada da 14 ilmek kestim bir sırada. Aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Eşit bir şekilde keserek 14 ilmek 44 ilmeğe düştüm. Ondan sonra da lastiği ördüm. Şimdi burada söyleyeceğim bir şey, lastiği 3,5 numara şişle öreceğiz ve artık ilmek sayısı orada çok azalacağı için 40 santim misinalı şişle öremez hale geleceğiz. Orada ben 100 santimetre misinalı şişe geçip Magic Loop tekniğiyle ördüm. Siz eğer onu bilmiyor ya da istemiyorsanız 5 şişle de örebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Sonrasında dediğim gibi 3,5 numara şişle 5 santimetre lastik ördüm ve aynen etek ucunda yaptığımız gibi esnek kapama yöntemiyle ilmekleri kapatarak kolu tamamladım. Şimdi bu kısımları anlatmayacağım aynı olduğu için. Dilerseniz besa kazak videomun sonunda da var. Bu kesme ve şeyle 100 santimetrelik şişle lastiği örme konusunu orada anlatmıştım. Dilerseniz takılırsanız ona da bakabilirsiniz. Ben şu an video süresini daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu şekilde anlattığım gibi kolu tamamlayacağım. Evet, sıra kazağın yaka lastiğine geldi. Yaka için ilmekler çıkararak lastik örgüsü yapacağız. Şimdi şöyle sağ arka omuzdan başlayacağım. Önce nerelerden ilmekler çıkarıyoruz onları göstereyim. Bakın şöyle kenar ilmekleri var. Örgüde arka kısımda, şu an arka kısımdayız bakın. Buralardan ilmekler çıkartacağım. Onun için ipimi bağlayacağım. Şişim lastiklerde, bütün diğer lastiklerde olduğu gibi 3,5 numara, misina boyu 40 santimetre. Yine dikişsiz bir şekilde öreceğiz. 40 ya da belki 60 santimetrede kurtarabilir. Şimdi şuradan omuzdan başlayarak ilmekler çıkartacağım. Bakın her kenar ilmeğinden bu kısımda ilmek alacağım. Şöyle şu ipi gevşememesi için şöyle birkaç defa yürüteyim. Bakın şu kenar ilmeklerinden çıkartıyorum. Şöyle yapayım daha iyi görünsün. Her kenar ilmeğinden arka kısımda çıkartacağım. Bakın böyle sırayla ilmekler alıyorum. Atlamadan her ilmeği çıkartacağım. Bu düz kısım arkanın şu bitim noktasına diğer omuza kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, diğer omuz çizgisine geldim. Bu omuz hattındaki ilmeklerden de alıyorum. Sonra şöyle ön tarafa başlayacağız. Bakın. Şöyle bir kısım var ön tarafta. Önce düz inen, ardından da böyle artırmalarımızı yaptığımız kısım. Şimdi bu kısımda şöyle bir uygulamamız olacak. İlk ilmekten başlıyorum. Yine kenar ilmeklerinden gideceğiz. Bakın bunlar. Şunlar. İlk ilmeği alıyorum. Bir tane aldım. İkinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü atlıyorum.
Devam edeceğim sonra bir sonrakinden. 1, 2, 3 tane aldım. Bir taneyi atladım. Tekrar 1, 2, 3, bir taneyi atladım. Şimdi bu şekilde sadece bakın şu hattı korumaya, aynı hattı korumaya dikkat edin ki düzgün dursun lastik ilmekleriniz. Bu şekilde devam edeceğim. Şu ön taraftaki düz olan kısma kadar. Bakın bu tekli artırmaların olduğu kısmı tamamladım. Burada ikili ve üçlü artırmalarımızın olduğu kısım vardı. Orada da yine uygun aralıklarla ilmek alacağım. Delik de oluşmamasına özen göstererek. Şöyle. Biraz kuralsız açıkçası burası. Evet, bu kısmı da bu şekilde aldıktan sonra öndeki bu düz 10 tane ilmeğin olduğu kısma geldim. Orada da her ilmekten alacağım yine birer tane. Tekrar ikili ve üçlü artırmaların olduğu kısma geldim. Burada yine uygun aralıklarla ilmek alıp diğer bu yan tarafta da aynı 3 al 1 atla kuralına göre ilmeklerimi alıp sona kadar bütün ilmeklerimi almış olacağım. Evet, ilk başladığım noktaya kadar devam ettim. Toplamda 110 tane ilmek çıkardım. Burada dikkat edeceğiniz şey, bakın, birincisi ilmek sayınızın çift sayı olması. Bir düz bir ters lastik öreceğiz. Denk gelmesi için düzlerin tersi çift olması iyi olur. İkincisi de şu yanlardan çıkardığınız ilmek sayılarına, şimdi arkadan düz çıkarmıştık. Şu yanlardan birer atlayarak 3 alıp birer atlayarak yapmıştık. Bu kısımlar eşit olsun ki düzgün bir dağılım olsun yaka için. Ön kısımda da zaten bu 10 tane olan düz ilmek kısmında da her ilmekten çıkarmıştık. Bunlara dikkat ederseniz düzgün bir yaka olur. Şimdi burası yine turumuzun başlangıç noktası, bir tane ayraç yerleştiriyorum. Bir düz bir ters lastik örmeye başlıyorum. Düzle başlayacağım. Bir düz bir ters örerek turu tamamlayacağım. Sonra ikinci turda yine düzle başlayıp düzlerin üstüne düz, terslerin üstlerine ters gelecek şekilde lastik öreceğim. Bir miktar örelim. Sonra tekrar görüşelim. Evet, lastiği ördüm. Bakın uzunluğunu söyleyeyim size. Yaklaşık 2,5 santimetre. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi artık daha önce etek ve kol uçlarında olduğu gibi iğne ile kapamadan önce bu hazırlık sıralarını örüp, yani bir sıra düzleri örmeden bir sırada tersleri örmeden alacağız. 2 sıra o şekilde örüp ardından iğne ile esnek kapama yapıp kazağı bitiriyoruz. Evet, kazağı tamamladım. Henüz bloklama yapmadım. Ham haliyle sizlerle paylaşıyorum. Bloklama yaptıktan sonraki görüntüsünü video kapağında ve Instagram'da paylaşırım. Instagram demişken Instagram sayfamı da takip ederseniz sevinirim. Orada birçok ürünün görsellerini paylaşıyorum. Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Çok istenen bir çalışmaydı. Benim de yapmak istediğim bir çalışmaydı. Umarım herkesin işine yarar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın.